Herkese merhaba. Bugün aşırı kolay ama lezzeti o kadar güzel bir tarifle karşınızdayım ki hazır kayısı mevsimi de gelmişken bol bol yapıp bence konservelememiz gerekiyor arkadaşlar. Kış için hem kendimize hem de çocuklarımıza doğal meyve suyu yapacağız arkadaşlar. Çok ama çok güzel olacak. Tarif de bir o kadar kolay. Hemen size anlatmaya başlıyorum. Biz Iğdır kayısısıyla yaptık arkadaşlar. Onun lezzeti de bir ayrı oluyor. O noktaya da değinmek istiyorum. Bulabiliyorsanız eğer bu kayısıdan yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa da diğer kayısılarla da yapabilirsiniz. Biz yaklaşık 6 kilo kadar kayısıdan yaptık bunu arkadaşlar. Siz ne kadar alırsanız, ne kadarla yapmak isterseniz ona göre ayarlamalarını yaparsınız. İlerleyen kısımlarda zaten ne yapmanız gerektiğini tek tek söyleyeceğim sizlere. Kayısıları gördüğünüz gibi güzelce yıkadık. İçinden çekirdeklerini çıkardık. Biz çok yumuşak olduğu için gördüğünüz gibi blenderdan rahatlıkla geçirebiliriz diye 2 parçaya ayırdık. Ama sizinkiler biraz sertse 3-4 parçaya da ayırabilirsiniz. Ya da biraz daha bekletip 1-2 gün kadar kayısıyı kıvama gelmesini bekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayıtlama işleminin de ardından uygun bir tencerenin içerisine koyuyoruz. Üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra kaynatmaya başladım. İyice yumuşayana kadar kaynatacağız arkadaşlar. Zaten yumuşaktı. Kaynadıktan sonra da altını kıstım. Biraz daha kaynattım. Yumuşamasını bekledim. Ve gördüğünüz gibi blenderdan geçiriyorum. Bu arada bu tarifi diğer meyvelerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kayısı olarak gösteriyorum sizlere. Daha önce de yine kanalımda bir videom vardı. Meyve suyu videom. Onu da yukarıya eklerim. Onu da açıp izleyebilirsiniz. Gerçekten ama gerçekten kışın bu meyve sularını tüketmek o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar, hazır içmeyeceğinizi artık bırakacağınıza eminim. Hem çocuklarınıza kendi yaptığınız meyve sularını da içirmek bence en iyisi. Olabildiğince dışarıdan alınacak şeyleri aza indirirsek hem kendimiz için hem çocuklarımız için daha sağlıklı olur, lezzetli olur. Bu arada gördüğünüz gibi bütün topaklıklar gidene kadar blenderdan geçiriyorum. Kıvamını görüyorsunuz, çok yoğun oldu. Bu aşamada şunu söyleyeceğim arkadaşlar, isterseniz su ekleyebilirsiniz. Ben biraz ekledim, koyuluğunu açtım ama yine de koyu kıvamda kaldı. Yani söylemek istediğim şey, isterseniz biraz daha sulandırabilirsiniz. Çok sulu da yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ama gördüğünüz gibi ben biraz koyu bıraktım arkadaşlar. Çünkü kavanozlar daha az yer kaplasın diye konsantre şekilde düşünebilirsiniz. Açtığım zaman da içeceğim vakitte sulandırıp içmeyi tercih ediyorum. Burada su ekliyorum ama yine söylediğim gibi koyu kıvamda kalıyor. Ben bunun içerisine kontrollü şekilde 1,5 su bardağı şeker ilave ettim arkadaşlar. Siz damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Bizim için 1,5 su bardağı yeterli geldi. Varsa farklı tatlandırıcılarınız, siz onlardan da ekleyebilirsiniz. Ben şeker kullandım. Koyu kıvamda olması korkulacak bir şey değil. Söylediğim gibi isterseniz içmek için açtığınız zamanda da sulandırabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz genelde. Bakın ne kadar kolay. Önce meyveleri yıkadık, çekirdeklerini ayıkladık ve gördüğünüz gibi ocakta pişirdik, blenderdan çektik. Bu kadar. Şekerini de koyup erittikten sonra eklediğim suyun da kaynamasını bekliyorum ki zaten kaynıyor, görüyorsunuz. Şekerini de güzelce dağıttıktan sonra kavanozlamaya başlayacağım. Kaynaması bu aşamada çok önemli arkadaşlar. Kapaklarının tutması gerekiyor çünkü. Zaten kontrol ederseniz tutmayan kapakları tekrar kaynatıp kapatabilirsiniz veyahut da içmeyi tercih edebilirsiniz. Zaten yaptıktan sonra favoriniz olacak, vazgeçemeyeceksiniz, o kadar eminim. Meyveler çok pahalı diyebilirsiniz arkadaşlar ama kutu meyve suları da çok pahalı. Onun yerine 1 kilo meyve alıp böyle konserve halinde kendimiz yaptığımız daha lezzetli oluyor. Aslında dışarıdan aldıklarımızdan daha ucuza gelmiş oluyor. Görüyorsunuz, koyu oldu, hazır. Şeker tadını kendi damak zevkimize göre ayarladık. Şimdi şişelemeye başlayacağız. Başta da söylediğim gibi isterseniz daha sulu kıvama getirebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde kavanozlayacağım. Renginin güzelliği, tadının lezzeti zaten diyecek hiçbir şey yok. Evde yapılanın yerini hiçbir şey tutmuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz bu aşamada içerisine çok az da limon tuzu ekleyebilirsiniz. Renginin daha canlı olması için. Biz eklemedik. Tamamen tercih meselesi. Eklemek isterseniz de ek bilgi olarak size söylüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kavanozlama işlemine başladık. Cezveden akarken koyuluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen kaynar şekilde kavanozluyoruz ve ters çeviriyoruz ki kapağı iyice tutsun. Kayısı suyunu gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Aşırı kolay.
Yine farklı meyve sularını da yapmaya gayret edeceğim. Tariflerini de kanalımda paylaşacağım. Varsa benden istediğiniz başka tarifler, onları da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Meyve sularım gördüğünüz gibi hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese iyi günler.